bizi yediklerimizle, içtiklerimizle değil, giydiklerimizle de zehirliyorlar. Doğru. Özellikle kurşun ve kadınlar için ipek daha östrojen yapıda olduğu için ipek, yorgan yastıklarımızdan yünleri çektik ağır diye. Şimdi o yünlerin ne kadar kıymetli olduğunu tekrar görüyoruz. Gıdalarla tedavi etmenin esas olduğunu bilen herkes ilaçları zaten sevmez. Esra Hanımcığım, depresyona sokan gıdalar var mı? Tabii ki de var. Suni şekerlerin hepsi bizi doğrudan depresyona sokuyor. Amigdalanın bloke olması demek zaten sizin düşünemeyen varlıklar, karar alamayan, bir amacı olmayan insanlar haline getiriyor. Şekerle bağırsaklarınızı bloke ettiniz, serotonin yok. Bir yandan mavi ışığı aldınız ve bizlerin beyni çalışan insanlar olmasını İstemiyorlar beklemek. ki. Siz mesela başınız ağrıdığında ilaç kullanmıyor Kesinlikle. musunuz? Ben takviye bile kullanmıyorum ki. Başınız ağrıdığında ne Ben yapıyorsunuz? güneşe demiri en iyi yükseltecek şey tabii ki de kuzu ciğeridir. Gelir. Kara halille müthiş toksik atıcıdır. Saç beyazlamasını önleyen bir şeydir kara halille. İyi bir meyveyi siz zeolitle veya karbonatla temizledikten sonra veya iyi bir sebzeyi yıkadıktan sonra yağlı yemekten karaciğer yağlanmaz. Şeker yemekten karaciğer yağlanır. Biz her gün vücudumuzu temizliyoruz ama bağırsaklarımızı kim temizliyor? Efendim merhabalar. Yanımda gördüğünüz üzere en sevdiğiniz isimlerden biri. Genetik diyetisyen Esra Şahin bizimle. Bir de yeni bir unvanı almış, onunla geldi. Evet. Ne diyoruz size artık? Doktor Esra Şahin. Evet, teşekkür ederim. Evet, Hayırlı uğurlu genetik olsun. alanda doktorumuzu da yaptık. Bu saatten sonra doçentlik ve profluk olarak da inşallah Devam edeceksiniz yani. Evet, profluğum alana kadar devam edeceğim. Hayırlı uğurlu olsun Teşekkür Esra ederim, Hanımcığım. çok sağ olun. Çok merak ettiğim bir şey var. Şurada zaten ürünler var. Onlardan ben bazılarını gözüme kestirdim. Mesela bir gül peelingi var. Gusto ürünlerinden ben alıp onu eve götüreceğim. Kimselere bırakmam. Bir doğal sabun serisi var. Evet. Kuyruk yağı, arı sütü sabunu. Evet. Bıttım var. Bayılırız. Bunların hepsini konuşuruz da. Hı hı. Ben şimdi size başka bir şey soracağım. Esra buyurun. Hanımcığım, yediklerimizde, içtiklerimizde işte kimyasallardan bahsediyoruz ve biliyoruz. Doğru. Ama siz bugün farklı bir şey söylüyorsunuz. Kıyafetlerimizde de kurşun ve plastik çok diyorsunuz. Doğru. Acaba diyorum bu üzerimizde giydiğimiz kimyasallar da bizim sağlıklı olmamızın ve kilo vermemizin önüne geçen unsurlardan biri olabilir mi? Evet, hem kilo vermemizi engelleyen hem de hastalıklarımızı tetikleyen, hem otoimmün hem de kronik hastalıklarımızı tetikleyen faktörler oluyorlar. Çünkü bunlar vücutta aynı plastik yapıda oldukları için, kurşun barındırdıkları için, polyester barındırdıkları için hormon gibi davranıyorlar. Zaten biliyorsunuz ki kilo vermemizi engelleyen hormonlardan bir tanesi leptin, lepar genimiz, FTO ve bizim bunlarda baktığımız genler var. Mesela lepar, lep, FTO gibi genlerimizin yapısını bozuyorlar. Vücutta aynı hormon gibi çalışarak suni hormon oldukları için vücutta kilo vermeyi de engelliyorlar. Ben her zaman şunu diyorum, biliyorsunuz, vücutta bir tane hormon bozulduğu zaman bütün hormonların yapısı bozuluyor. değişir ve sistem bozulur. Hem kilo hem de hastalık yapıcı etkileri vardır. Biliyorsunuz ki son yapılan çalışmalarda özellikle kurşun ve polyester plastik oranlarının kıyafetlerde çok fazla bulunduğu ortaya çıktı. Yani aslında bizi yediklerimizle, içtiklerimizle değil, giydiklerimizle de zehirliyorlar. Doğru. Peki bundaki amaç ne? Ya daha hasta insanlar, insanlık, Tabii. daha hani o kurguladıkları sisteme mecbur bir kitle oluşturmak mı? Nedir muratları bundan? Evet. Amaçları daha hasta bir toplum, daha düşünemeyen, daha idare ettikleri bir sistem tabii ki. Çünkü burada çok büyük bir sistem var. Yani bir ilaç sanayi var. Takviyeleri de dahil olmak üzere büyük bir ilaç sanayi var ve hastane sektörü bizim biliyorsunuz ki hem bizim ülkemizde hem dünyada çok fazla çalışıyor. Bu nedenle de bu bizim hem yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz bunlar üzerinden bir saldırı var. Bu hani böyle korku psikolojisi olarak değil ama böyle bir saldırı var. Mesela biz ilk iklim kanunu ile ilgili de konuştuğumuzda dedik ki böyle bir durum var. Bakın suni olduğu biliyorsunuz ki İran'daki savaşta ortaya çıktı zaten. Bize ilk söylediğimizde diyorlardı ki korkutma Olur mu öyle psikolojisi, şey? Olur mu öyle şey diyorlardı. Öyle bir oluyor ki. Öyle bir oluyor ki. Hele biz genetik çalışıyoruz. Yani hem hastalıklar üzerinden hem genel sistem üzerinden en az 10 yıl önden gidiyoruz zaten. Mesela neyi giyelim, neyi giymeyelim? O zaman öneriyi de koyalım izleyicimizin önüne. Kadınlar için ipek daha östrojen yapıda olduğu için ipek, yün. Ay benim üstümdeki bugün ipek mesela. İman Nur'a teşekkür ediyorum. Hemen onu söyleyeyim. Erkeklere çok ipek önerilmez. İşte daha yün, kaşmir türevleri önerilir. Ama yün de biliyorsunuz ki zaten bizim kadim toplumumuzun ürünü.
yüne değeri versek zaten bizim hayvancılığımız işte mandıra kültürümüz daha fazla artıyor olsa zaten bu kıyafetleri de biz giyiyor hale geliriz. Yorgan yastıklarımızdan yünleri çektik ağır diye. Şimdi o yünlerin ne kadar kıymetli olduğunu tekrar görüyoruz. Biz hiç değiştirmedik biliyor musunuz? Ailece hep yün yorganlar. Ağır yün yorganda yastıklar. yatıyorsunuz. Evet. O yünleri Doğru. biraz hafiflettiler ve daha yumuşak da oldu. Hani hem de daha yumuşak hem yazın terlemiyorsunuz hem kışın üşümüyorsunuz. Hala yastığımız, yorganımız falan geleneksel, yöresel bir aileden geliyorum Her tarafımız sentetik. Evet. Yani biz ortaya koyuyoruz bilgileri. Hayatınıza bunları adapte edersiniz, etmezsiniz, artık orada da tercih Evet, size biz söyleyelim, kalmış. biz bildiğimizi aktaralım. İnsanları olabildiğince doğruya yönlendirelim. Gerisi onların takdiri diyelim. Ben bu programda genetikle ilgili beni bir şaşırtmanızı istiyorum Esra Hanım. Hep böyle hani Şaşırtayım. bazı planladığımız toplumun faydasına başlıklardan gidiyoruz da çok uzun zamandır genetik testlerle imhal olmuş birisiniz. Hemen o testi yaptırtıyorsunuz. Ona göre zaten karşı tarafa bir ne diyeyim iyileşme süreciyle gidiyorsunuz. Bu kilo verme olabilir, bir hastalık olabilir. Ama Ağır ben hastalıklar. evet hatta. ağır hastalıklar hatta aynen. Hangi hastalıklar mesela? Bütün yani şöyle üreme problemlerinden tutun beyin fonksiyonlarına, otoimmün lupus ve türevi hastalıklardan tutun Alzheimer'a, epilepsiye, çocuğum olmuyor diyen kadın erkek vakalarına, kanser 3. 4. evrelere, ben senelerdir bağırsaklarımdaki hastalıkları çözemedim, kolitler, İBS'ler bunlara bize geliyorlar ve biz bunlarla muhatap oluyoruz. İnanın oturduğumda genetik testini yapıp da 2-3 tane varyasyonunuz var deyip kalktığım bu zamana kadar hiçbir hastam olmadı. En az 7-8 basamak yazıp tamamen her şeyi, bütün sistemi bizim kökünden çözmemiz gereken hastalarımız oldu. Ben daha ya ne kadar rahat bir hasta vakası dediğim bir vakamız hiç olmadı. Çünkü genetik öyle bir şey ki hem kökü görüyorsunuz, bütün nedenleri, sebepleri görüyorsunuz. Hem geleceği öngörüyorsunuz. Doğru. O varyasyonları da gösteriyor. Hem de olağan hastalığın kök nedenini görüp bu hastalığın neleri bozduğunu, nelere yol açtığını, nereden başlamam gerektiğini görüyorsunuz. Otomatik Mesela olarak, şu olabilir mi tabii. Esra Hanımcığım? Aramızda o gün böyle bir tartışma çıktı. Tartışma derken konuyu tartışıyoruz. Evet. Kimi dedi ki Angelina Jolie örneğinden yola çıkarak genetik yapısında meme kanserine yakalanma ihtimali Vardı. olduğu için biliyorsunuz memesi alındı. Doğru. BRCA1 ile A2 geninde mutasyon vardı çünkü. Şimdi bu mesela birinde böyle bir mutasyon varsa alınmalı mı gerçekten? BRCA1 ve BRCA2 kalıtsaldır ve çok tehlikelidir. Bunu genelde doktorlar karar verirler, cerrahlar karar verirler ve genelde alırlar. Çünkü bunun gelecek varyasyonu çok bellidir. O kendini belli eden bir durumdur. Çünkü kalıtsaldır. Biz kalıtsal hastalıkların yanı sıra zaten bunları görüyoruz. Yani bana gelen yeni eşlerin aman bu açıkları kapatın, çocuğunuzun otizm olma durumu var deyip uyardığım benim onlarca yüzlerce hastam oldu. Bunlara kadar görüp öncesinde önleyebiliyoruz. Ama bir de sizin otoimmün işte bir lupus olmanız, bir fibromiyalji geleceğinizin olması, bir lipödem geleceğinizin olması veya diğer kalp damar hastalıkları riskinizi de biz öngörüp veya hali hazırda varsa çözemediğiniz bağırsak problemleriniz varsa CIS diyorum. Olabildiğince o yüzden Türkçe söylerken ara şey yapabilirim, geç anlatabilirim veya takılabilirim. CIS hastalıklarının hepsinde de son evreler bize geldiği için bunları da tedavi edebiliyoruz. Ama BRCA1, BRCA2, HIV pozitifler, P450 gen mutasyonları bunlar direkt kanser temellidir. Ama ben yaşam tarzımla da onu değiştirip dönüştürebilirim değil mi? Tabii. Hele yani normal hastalık varyasyonlarınızsa bunları zaten değiştirebilirsiniz. İnsanlar mesela senelerdir spondilitin sorunlarını yaşıyorum veya Nedir o? menopozun varyasyonlarını yaşıyorum. Çözemedim, İBS'den çok kötüyüm. Senelerdir depresyondayım, depresyondan çıkamadım. Senelerdir işte epilepsim, Alzheimer'la ilgili bir tedavi alamadım diyorlar. Ben diyorum ki bunlar basit. Bunlarda bir şey yok. Bunları zaten çözeriz. Bizim asıl en ağır dediğimiz kalıtsal durumlar zaten. Veya kanser 1. 2. evre rahat olun. Bunlar çözülür, geri döner. Bunlarda sorun yok. Veya 3. evre döner, buralarda sorun yok diyoruz. Ama bizi en çok zorlayan ne oluyor söyleyeyim, otizm vakaları. BRCA1, BRCA2. Çünkü niye? O gen kalıtsal bir aktarım olduğu için dönüşü diğer genlere göre biraz daha uzun zaman alıyor.
alıyor, dönüyor mu diye sorarsanız tabii ki de dönüyor. Yaşamını değiştirerek, hayata kendini hazırlayarak, düzenli kontrollerini yaparak. Ben sadece beslenmeyle bu işi yapmıyorum ki. Yağlı tohumlar, bitkiler. Çünkü benim temelim gıda. Uludağ gıda çıkışlıyım. Sonra beslenme diyetetik okudum. Beslenme diyetetik okumamın nedeni de hastalıkların hepsine ulaşabilmek ve hastalıkların hepsiyle ilgili konuşabilmek. Yani hastalıklarda beslenmeyi öğrenebilmekti. Çünkü anatomi var, fizyoloji var ve 5 yıl okudum ben İngilizce okuduğum için. 5 yıl boyunca besinlerin insan sağlığına ve hastalığı üzerine nasıl tedavi edileri öğrenmek için gittiğim bir bölüm benim. Yoksa amacım, yani istesek hani doktorluk yaptığınız zaman biliyorsunuz ki tek bir bölümde konuşabiliyorsunuz. Doktorluk daha Rockefeller, Rothschild sistemi bir eğitim. Gerçekten böyle. Şimdi oralarda ben şunu istemiyordum. Ben başından beri gıda okuyan biri de şunu yapmak istemez zaten. Gıdalarla tedavi etmenin esas olduğunu bilen herkes ilaçları zaten sevmez. Tamam, o zaman burada bir soru. Sevmediğim için de Sevmiyor, ilaçları sevmiyor. Dedim ki beslenme Gıdanız ilacınız olsun diyenlerden o. Evet. Esra Hanımcığım, depresyona sokan gıdalar var mı? Tabii ki de var. Gerçi onlara gıda denmez eğer denmez, depresyona evet. sokuyorsa. Ben hatta Sağlık Bakanlığı'ndan çok fazla rica ediyorum. O market raflarında bulunan pakete girmiş gıdalara, pakete girmiş şeylere gıda demeyelim. Ne olur bununla ilgili bir tüzük çıksın. Gıda sanıp da böyle hani gıda olunca daha masum bir hal alıyor. Onlar gıda değil. Onlar kimyasal çıktılar veya kimyasal eldeler. Bu insan eliyle yapılmış şeyler. Topraktan gelen, doğadan gelen şeyler değil bunlar. Bunların hepsi, işte o pakette olanların hepsi bizleri doğrudan deprese ediyor. Hele şeker, her zaman söylüyorum, bizim Türk genetiğimize uygun değil şeker. Bizim atalarımız da şekerleri yemezdi. Bizler hatta tatlı yemek Türkler de hoş karşılanmayan bir şeydi. Gerçekten böyle, çünkü at üstündesiniz, sizin bir enerjiye ihtiyacınız var. Şeker ani bir şekilde yükseltip düşürdüğü için kan şekerini Şeker teriniz almazsan düşüyor. beynin çalışmaz diyorlar. Değil, o işte biz aynı margarin, zeytinyağındansa margarin dönemlerini biliyorsunuz, yumurta yemeğin dönemlerini çok iyi biliyorsunuz. Onun gibi bir şeydi o. Yoksa hani çocuklara bile sınavlara girerken şeker veriliyordu ellerine. Bizim bahsettiğimiz şeker o şeker değil ki. Şeker deyince bu gelmemeli akla. Karbonhidratların hepsi şeker gibi düşünebiliriz. Yani bir hamur işleri de, bir mısırı da örnek veriyorum. İşte bir yeşil mercimek değil de kırmızı mercimeği de bir şeker gibi düşünebilirler. Çünkü ekmek muadilidir. Doğru. Mesela meyveler, onlardan ekmek yapıyoruz artık. Ekmek yapıyoruz artık. Hani meyveler de bir şeker kaynağıdır. Bal, bizim atalarımız senelerce bal kullandı. Şimdi bu suni şekerlerin hepsi bizi doğrudan depresyona sokuyor. Çünkü kortizolünüzü yükseltiyor, sizin serotoninizi baskılıyor ve siz otomatikmen hasta oluyorsunuz. Bir de o amigdalanın sürekli mavi ışığa maruz kaldıkça, amigdalanın bloke olması demek zaten sizin düşünemeyen varlıklar, karar alamayan, bir amacı olmayan insanlar haline getiriyor. Düşünseniz, şekerle bağırsaklarınızı bloke ettiniz, serotonin yok. Bir yandan mavi ışığı aldınız ve bizlerin beyni çalışan insanlar olmasını İstemiyorlar beklemek. ki. Zaten farkındaysanız hepimiz şunu diyoruz. Bunlardan uzak durup ekrana da çok fazla maruz kalmıyorsanız birkaç aklı başında insan olarak ne oldu bu insanlara diye böyle seyretmiyor muyuz? Evet, kesinlikle. İşte bunun üstüne yeme içmeyi de eklediğinizde elimizde kalan insanlık bu mu Esra Hanım? Evet, maalesef. Hele ki yeni nesil çocuklarda kolin ihtiyacı çok yüksek. O çocuklar yumurtadan alması gerekeni, balıktan alması gerekeni, yağlı tohumlardan alması gerekeni, bıldırcın yumurtası müthiş bir kolin kaynağıdır. Arı yumurtası müthiş bir kolin kaynağıdır, sitikolindir. Doğrudan kana geçer. Yani gıdalar doğrudan kana geçtiği için de hem Alzheimer hem Parkinson hem epilepsi hem de öğrenme güçlüğünü ortadan kaldırır. Çocuklarımıza şimdi diyorlar ki çok zeki çocuğum var. Duygu durum bozukluğu olan çocukları, şimdi ben üniversitede hocayım. Şimdi hangi çocuğun ne kadar zeki olduğunu çok iyi anlarım zaten. Şu an çocuklarımızda duygu durum bozukluğu var. Kontrol edilemeyen, duygularını yönetemeyen çocukların adı her hiperaktif şu an zeki. Öyle bir şey yok. İnanın yok. Bir çocuğun zekası öğrenme kapasitesiyle doğrudan ilişkilidir. Bir çocuğun öğrenmesini tetikleyecek, iyi öğretecek gıdalar. Mesela mutlaka annelere deyin ki kolin. Kolin nelerde var? Bir, arı yumurtası. Dünyada en yüksek olduğu şey arı yumurtası. 2, balık yumurtası ve balıklar.
3 yumurta. Yumurtanın ama bıldırcın yumurtası hem uygun hem Pahalı herkesin değil mi ulaşabileceği, bıldırcın çok yumurtası? ucuz. Normal Hadi yumurtadan ya. da uygun bir fiyatı var. Bıldırcın yumurtasındaki fosfor mesela B6 grupları, kolin grupları normal yumurtadan daha yüksektir. Yumurtada keza vardır, yağlı balıklarda keza vardır. Ama bunları dışarıdan sizin ilaçlar yoluyla almanız vücut tarafından tanınmıyor. Bunu ben şimdi burada anlatıyorum. Bu arada doğruları anlattığımız için de başımız bayağı belaya giriyor. Yani başımız belaya giriyor. Ama insanlar da bunları bizleri anlamalılar. Gerçekten anlamalılar. Hani biz burada emek veriyoruz. Gerçekten uğraşıyoruz ve şunu söyleyeceğim tekrar. Kapsüle girmiş her şey ilaçtır. Her yerde bakabilirler. Biyoeşdeğer dediğimiz şey insan doğasıyla birebir aynı. İnsanın kendi ürettiği şeye biyoeşdeğer denir. Siz mesela başınız ağrıdığında ilaç kullanmıyor Kesinlikle musunuz? ben takviye bile kullanmıyorum ki. Başınız ağrıdığında ne Ben yapıyorsunuz? güneşe su içerim, maden suyu içerim. Şimdi benim başım ağrıyorsa ya susuz kalmışımdır ya da tuzsuz kalmışımdır. Yani mineralsiz kalmışımdır. Kaya tuzunu alırım, su içerim. Bunlar zaten beni düzeltir, toparlar. Kan basıncını artırmam lazım başım Takviye ağrıyorsa. de dahil kapsüle Kesinlikle. girmiş hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Çünkü Ferda Hanımcığım takviyeler işe yaramıyor. Suni bir yükseltme yapıyor. Eğer kişiler takviye kullanmaya bu şekilde devam ederlerse diğer organlarını bozarak yaşamlarına devam edecekler. Bunu şu an söylüyorum. Bu söylediğim için de inanın ki insanlar duysun diyoruz ama arka bantta gerçekten sıkıntı yaşıyoruz Ya arkadaşlar. valla biz yayıncıyız. Biz Evet. kim ne diyorsa ortaya koyarız Evet. bilgiyi. Diyorum ya onu analiz etmek, hayatına alıp almamak artık izleyicinin kendi Evet. kararı. Çocuklarla ilgili bir önemli sorum daha var. Geçen gün yine bir tanıdığımla konuşuyordum. Terapiste götüreceğim ve galiba ilaç verecek çocuğuma dedi. Dikkat eksikliği varmış. Kolinle çözülebilir. Dikkat eksikliği ki çok o kadar basit bir İlaç durum almasına ki. gerek yok yani. bu Kolinle çocuğun. revize edebiliriz. Kolin türevleri, çocukların yağlı balık tüketimleri, çocukların telefonlardan, tabletlerden okumayı artırmak için ve odağı artırmak için kitaplara yönlendirilmesi, bunlar çocuğun zaten dikkat dağınıklığını bloke edecektir. Dikkat dağınıklığıyla depi çok birbirine karıştırıyorlar. Aslında zekidir çocuk, farkında değildir. Buna da dikkat etmiyor anneler. Bunları da doğru teşhis konulup ona göre işlem yapılması gerekiyor. Yani çocuk yaşta ilacı ben çok destekleyen bir insan değilim Değilsiniz. açıkçası. Onu bırakın, ben yetişkinlik yaşında da ne ilacı ne takviyeyi çok destekleyen biri değilim. Çünkü biz gerçekten 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Yani bu ülkenin bir balık yağı tüketmesi, ki çalışmalar gösteriyor ki hiçbir işe yaramıyor. Bir sürü çalışma çıktı biliyorsunuz ki. Çünkü o ilaçların içerisinde folik asit dediğimiz şey folata dönmüyor. Metil folata dönmediği Balık yağları işe için yaramıyor mu? hiçbir işe yaramıyor. Bakın bir sürü çalışma Ne yapıldı. kullansınlar onun yerine? Metil folat formatları neyde var? Kuzunun ciğerinde var, yumurtanın sarısında var, yağlı balıklarda var. Günün sonunda biz 5-10 sene sonra şunu söyleyeceğiz Ferda Hanım. Bakın yine diyorum, genetik 10 yıl öncesinden gidiyor. En az 10 yıl öncesinden. Ben seneler öncesinde iklimle ilgili, yapay etle ilgili, takviyelerle ilgili, damar yollarıyla ilgili konuştuk sizinle. Bakın biz söylüyoruz, farkındaysanız yıl geçmeden ortaya çıkıyor. Veya ben söylüyorum 5 sene sonra bakın biz bunu konuşacağız dediğim her şey ortaya çıkıyor. Çünkü biz önden gidiyoruz. Biz çalışma da yapan, sadece hasta bakan değil, laboratuvarda çalışan da insanlarız. Bu nedenle diyorum ki balık yağı işe yaramaz. Folik asit formatları metil folat olmadığı sürece işe yaramaz. Bakın diğer takviyeler de sadece suni bir yükseltme yapar. Gerçek gıdayı tanır vücut. Gerçek gıdayı bilir vücut. Karbon mekanizmalarını bilir vücut. Biz takviye aldığımızda suni bir yükselme, suni bir iyilik hali hissediyoruz. Ama siz bunu gıdalarla alırsanız bu gerçek bir iyileşme haline gelir. Diyecekler ki ama gıdalarda eski besin değerleri kalmadı ki. Tam onu soracaktım. İnanın böyle değil. Yani hani tabii ki düşen oldu, toprağın besin değeri düştü, evet. Ama bizim zaten ülkemizde olmadık şey yok. Yani biz 4 mevsimi yaşayan bir ülke olduğumuz için bizim zeytinyağımız var, balıklarımız var. Coğrafyamız bereketli, hiç Çok itirazım bereketli. yok. Bunlardan Çeşidimiz da de çok. alabiliriz. İnanın ki Ama alabiliriz. gıdamız da çok bozuldu. Evet, Bunda da bozuldu. hemfikiriz. Pestisitler diyebiliriz, tabii Aynen. ki fungusitler diyebiliriz ama bizim bir de arı ürünlerimiz var. Temiz az alırım.
tertemiz, azar azar tüketirim Ferda Hanım. İnsanlar buraları kaçırıyor. Yani mesela bir tereyağını zamanında alıp sadece güveç yemeklerinde kullanmak, zeytinyağını zamanında Ekim-Kasım gibi alıp zamanında zeytinyağlılar piştikten sonra üzerine dökmek zor bir şey değil. Hiç kimse kusura Doğru. En bakmasın. azından onlar bozulmadı. Evet, gıdaları bölgesinden almak, bir tarhana kullanmak bu kadar zor değil. İnanın Doğru, ki değil. haklısınız. Arı Haklısınız. ürünleri, yani arı ürünlerini benden almasınlar Ferda Hanım. Lütfen, zaten diyorum ya her Sınırlı zaman. yapıyor zaten Esra sınırlı Hanım. yapıyorum. Ama şunu yapabilirler. Gitsinler, temiz arıcı bulsunlar, çocuklarına lütfen takviye vermesin. Arı ekmeği, polen yedirsinler. Bakın, polenle ilgili dediler ki çocuklarda işte nedir o erken olgunlaşmaya neden oluyor. Erken ergenliğe neden oluyor. Bu tezleri çürüten binlerce araştırma çıktı. Bu, bakın, bir ilaç şirketi araştırma yapıyorsa zaten onun doğruluğuna inanmayın. Mesela propolis dediler ki erken ergenliğe neden oluyor. Yahu propolis en güçlü antibiyotiklerden biridir. Zufa gibi en güçlü antibiyotiklerin başında gelir. Çünkü antimikrobiyeldir. Vücuttaki enflamasyonu düşürür propolis. Arı ekmeğinde olmadık vitamin, mineral, her zaman söylüyorum, yoktur. Yahu bizden alamıyorsanız bile gidin başka arıcıdan. Şundan alın, güvendiğiniz, ettiğinizden. Hiçbir şey bilmiyorsanız arı ürünlerini tüketin diyor. Evet, Bu yayınlarda kaç takviyelerini defa zaten söyledi. geçiyor, evet. Mesela şu an diyelim ki benim demir depolarım boşalmış. Takviye de almayayım, ilaç da almayayım. Yok. Ne değil, yapayım? Değil. Şöyle, demir depoları düştüğü zaman o çarkın dönmesi için ilk başta belki şöyle başlayabilirsiniz. Doktorunuz yazdıysa belki kullanabilirsiniz. Tamam. Ama onun dışında bizim bu demirimizin sabit kalması için biliyorsunuz ki o takviyeler kullanılıyor. Bıraktıkları anda bir anda değerler yerle bir oluyor. Hemen düşüyor biliyorsunuz ki. Bu demiri en iyi yükseltecek şey tabii ki de kuzu ciğeridir. Yumurtanın sarısıdır. Yani böyle gıdalardır, doğru beslenmedir. Ben bu demir, vitamin eksikliklerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bizim asıl bu değerlerimizin yükselmemesinin nedeni bağırsak floramız. Bağırsak florası kötü olduktan sonra istediğiniz takviyeyi alın. İstediğiniz gıdayı tüketin. Mide ve bağırsak çalışmadıktan sonra doğru bir safraya ve doğru bir mikrobiyataya, doğru mikroorganizmalara sahip olmadığınız sürece zaten değerler yükselmeyecek. Kendimizi kandırmayalım. Mesela takviye satılıyor, ediliyor, alınıyor. Yahu, siz bağırsağınızı düzenlemediğiniz sürece bunların emilimi olmayacak ki. Midede parçalanacak, bağırsakta emilecek. İlk önce mide bağırsak hattını düzenlememiz lazım. Burayı temizleyip bizim burayı sağlıklı hale getirdikten sonra gıdaları da olabildiğince yöresinden, bölgesinden, pestisitlerden, işte zeolitlerle temizleyebilirler. Karbonatla temizleyebilirler. Zeolit bu arada çok etkilidir. Yine karbonat Bu hani gibi. sebze meyvede diyorlar ki karbonatta, sirkede işte temizliyor. Değil. Zeolit mi? Zeolit daha da ediyorsunuz? etkili. Tabii daha zeolit etkili. Son Nereden dönemde nasıl zeolit çok bulacağız çıktı. biz? Her yerde satılıyor aslında. Ha. Yani hani internet üzerinde Böyle de tablet satılıyor. gibi bir şey mi? Evet, toz versiyonları var. Zeolit. Onlarla da, evet. Zeolit ve karbonat, bu arada karbonat çok etkilidir zaten. Hani alım gücü daha iyi olanlar zeoliti alsınlar. Alım gücü bir tık düşükler karbonatı da kullanabilir. Ben karbonatı da kullananlardan biriyim mesela ve ben sirke yerine karbonatı tavsiye eden biriyim. Bu da zaten anlaşıldı biliyorsunuz ki. Sirke daha asitliktir, yapıştırır. Karbonat daha baziktir, çözer. Bunları da işte gıda kimyasını bildiğiniz zaman bunları daha iyi yorumlayabiliyorsunuz. Otomatik olarak bunları kullanan herkes sebzelerini, meyvelerini de iyi temizleyip, olabildiğince iyi temizleyip hayatına dahil edebilir. İnanın ki biz tamam kimyasallar var diyoruz, toprağımızı Çaresiz de değiliz canım. Evet, o kadar da değiliz. Yani inanın ki bu ilaçlar size bir iyi temizlediğiniz bir meyveden daha fazla zarar vermeyecek. Çünkü onun iyi bir meyveyi siz zeolitle veya karbonatla temizledikten sonra veya iyi bir sebzeyi yıkadıktan sonra siz o ilaçlarla, takviyelerle aldıklarınızdan daha fazla kimyasal almayacaksınız. Ve biz bunları konuşacağız. 5 seneye kalmaz konuşuruz herhalde. Ama gıdaları da söyleyin ya. Demir depomuzu böyle bir yükseltsin. Evet. Neler Mesela iyi gelir? kara halille müthiş toksik atıcıdır ve demiri yükseltir. Çünkü mide asidini ve safrasını dengeler. Kara halile. Bunu çok söyledim biliyorsunuz. Çok, Evet. Bu arada size çok dua eden var. Teşekkür eden de Ne var. güzel, ne güzel. Keza, Amacımız bu bize de zaten. böyle, bir şükür. Mesela kara halile saçlarıyla ilgili geri dönüşleri olan çok kişi var. Ve kara halileyi meşhur ettik. Gerçekten meşhur ettik. Kara halile şirketim yok. Aynen. Onu da söyleyelim Her yerde kara halile videosu var. Nelere iyi geliyor bir daha söyleyin. Saç beyazlamasını önleyen bir şeydir kara halile. Mide asidini artırır, toksik yükü azalttığı için saç köklerindeki melaninleri uyarır.
Bağırsakların iyi olması, Ne dediğim güzel. gibi bağırsakları temizlemek, bir avuç her gün çinko kaynağı, bir kabak çekirdeği de bağırsakları temizlemeye, pelin otu bağırsakları temizlemeye zaten biliyorsunuz ki çok yardımcı olur. Karahalleyi nasıl kullanalım? Geceden bir bardak suyun içerisine 2-3 tane karahalleyi atıyorsunuz, sabaha kadar zaten rengini salıyor. Rengini saldıktan sonra bir de yumuşuyor kendisi. Suyunu içersiniz. Kendisini de bir tane atarsınız. Oh! Bitti gitti. Suyunu içemeyenler var. Ben o yüzden diyorum ki alın atın bir tane diyorum. Suyu acı geliyor ve içemiyorlar. Bir tane atın diyorum. O yumuşuyor çünkü sabaha kadar. Saç Onu da beyazlamasını kullanabilirler. durduruyor diyor. Evet. Bak bir kere daha Şunu söyledi. da söyleyelim Deneyip- Ferda Hanım, saçlarımızın boya olmadığını bir kere daha söyleyelim. Yani yaptığımız yayınlara kadar altına yazmışlar. Değil lütfen. Esra yani Hanım'ın değil. saçı boya değil. Değil, evet, değil. Nokta. Değil. O Esra karahallerin Hanımcığım. gücü diyelim. Esra Hanımcığım, ülkece esnasında bir problemimiz var. İlan etsen bunun pandemisi bana göre ilan edilmeli. Karaciğer yağlanması. Evet, çok fazla. Niye oluyor? Önüne nasıl geçeriz? Ne yapalım? Karaciğer yağlanmasının birinci nedeni şekerlerdir. Yine fruktoz, glikoz, mısır şurupları ve şekerlerdir. Beyaz ve esmer şeker de buna dahildir. Bunların hepsi karaciğeri yağlandırır. Yağlı yemekten karaciğer yağlanmaz. Şeker yemekten karaciğer yağlanır. Hep diyorum ya, Evet. tuz tansiyon hastası yapmaz, şeker tansiyon hastası yapar. Yağ karaciğeri yağlandırmaz. İnanın ki şeker daha fazla yağlandırır. Hamur işleri karaciğeri yağlandırır. Ama kişiler özellikle mesela kara hindiba dediğimiz bir bitki var. Yine biliyorsunuz ki biz safra için söyledik. Hı hı. Oradan da çok doğa aldık. Oradan da çok doğa aldık. Siz de biz de çok doğa aldık. Özellikle ölmez çiçeği dedik biliyorsunuz. O Hı hı. dedik, safrayı dedik, bayağı seyreltir. Bu kara böbreği hindiba, seyreltir. ölmez çiçeği ve aynı sefayı Evet. bir söyler misiniz? Nelere Evet. iyi geliyor? Bence böyle Evet. hap gibi verelim o bilgileri bir daha. Kara hindiba müthiş bir çiçek. Tamam. Ve zaten doğası gereğince de hem çok yararlı hem de insan doğasına birebir uyan yine çiçeklerden bir tanesi. Neye iyi Kara geliyor? hindiba öncesinde ilk özelliği kanser önleyici olması. Kanser hastalarını da birçok doktorun gerçekten hani bitkiyi bilen, doğayı bilen doktorun da çok fazla verdiği. Bizim keza kara hindibayı çok fazla verdiğimiz bir bitki. Nasıl kullanacağız? Çayını yapacaklar, Çay. çok basit. Okey. 2-3 dakika kaynatıp Tamam. veya kaynar suyun içerisinde 2-3 dakika 200 ml kadar suyun içerisinde bekletip bunu içebilirler. Günde 1 bardak, maksimumda 2 bardak içseler hem kanserden kendilerini korurlar hem karaciğer yağlanmasını iyice azaltırlar. Müthiş. Ölmez çiçeği. Ölmez çiçeği safrayı inceltir. Hem safradaki taşların oluşumunu önler hem de böbrek taşlarını bloke Oo, eder. süper. Ve bunlar zaten kanıtlıdır, çalışmalarda olan. Bu anlattığım bitkilerin hepsinin çalışması vardır bu Bunu arada. da çay gibi mi içeceğiz? Evet, yine Ölmez çayını çiçeğini. yapabilirler. Kaynar suyun içerisinde 3-4 dakika bekletebilirler veya kaynamış biraz 3-4 dakika kadar kaynatıp yine 200 ml gün içerisinde içebilirler. Bunlar zaten bunların bitkilerinden bu ilaçlar yapılıyor. Ve karaciğer yağlanmasında yine silimarin dediğimiz şey deve dikeninden elde edilir. Deve dikenini alıp çayını yapabilirler. Mor mor böyle güzeldir, tatlıdır. Yani ben onu niye kapsüle sokup dışı parazit dolu veya dışı domuz jelatini dolu veya kötü sığır jelatinleriyle kaplanmış bir kapsülle veya plastikle kaplanmış bir kapsülle niye İçime yutup da, göndereyim. ben bu karaciğerime yük yapayım, vücuduma hastalık yapayım. Aynı sefa. Aynı sefa keza öyle biliyorsunuz, hem kanseri önler hem vücuttaki organları temizler. Keza yine görevi vücudun her yerine O nasıl dokunur. kullanılıyor? Aynı 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 sefa. şekilde yapabilirsiniz. 3-4 dakikadır. Bu çaylar zaten tıbbi bitkiler sınıfındadır. 3-4 dakika kadar kaynar suyun içerisinde bekletip 200 ml kadar içebilirler. Ve son soru. Bence en önemlilerinden biri parazitler. Parazitler. Ya Esra Hanımcığım, parazitler hastalık nedenidir Evet, ve doğru. şu an herkeste oldukça yaygın diyorsunuz. Doğru. Baktığınız hastalarda mı görüyorsunuz? Mesela ben kendi adıma söyleyeyim, çok doğru beslendiğimi düşünüyorum ama şişkinliğim yine oluyor. Acaba içeride farkında olmadan bir parazit ailesiyle mi yaşıyorum bilmiyorum. Evet Ferda Hanımcığım. Evet, parazitler ve kurtlar insan vücudunda inanın ki var. Midede de helikobakter, bağırsaklarımızda kurtlar, mantarlar ve parazitler var. İnsanlar diyor ki bu nasıl olabilir? Biz her gün vücudumuzu temizliyoruz ama bağırsaklarımızı kim temizliyor? Hiçbir şey. Zaten bir de posa tüketmiyoruz. Aslında bağırsakların süpürgesi posadır. Bu da yok. Su tüketimimiz neredeyse hiç yok. Bu da yine bağırsağı temizleyen bir şeydir. Hatta Hareket zaten yenilerde yok. spor hocası konuğum dedi ki farkında mısınız artık dedi Susamıyoruz. susamıyoruz Evet, dedi. doğru söylüyor. Çünkü baskılanıyor belli ki bir şeylerle.
nelerle baskılanıyor biliyor musunuz? O aldığımız kimyasal şekerlerle, o aldığımız kimyasal tuzlarla baskılanıyor. İşte o sofra tuzu diye yediğimiz hani bir sıvı tuz, bir kaya tuzu tüketmemek de yine baskılıyor. Çoğu kişi, ben her zaman diyorum ya, açlıkla susuzluğu karıştırıyor. Doğru. 4 saatten önce kimse acıkmaz. Eğer acıkıyorsa inanın ki bir problem vardır. Bağırsaklarımızı temizlemek istesek ne yapacağız? Bağırsaklarda çok fazla yük var. O parazitler hem vitamin mineralleri emiyor, hem kişilerde şişkinlik oluşturuyor, hem halsiz fersiz bırakıyor. Keza mantarı olanların çoğu, mesela laktoz, gluten problemleri olanın çoğu insanın da bağırsaklarında bu sorunlar var. Parazitler, kurtlar, mantarlar ve midede helikobakter seviyesi çok yükseldiyse, ki helikobakter bizim için mide kanseri nedenidir. Lütfen bunları bloke edelim. Bunu da nasıl yapabiliriz biliyor musunuz Ferda Hanımcığım? Doğal antibiyotiklerimiz var. Mesela yoğun propolis, toz, liofilize propolis. Müthiş bir antibiyotiktir. Zufa bitkisi var. Bakın, ben antibiyotiği önermeyen bir insanım. Çünkü bağırsakta diğer iyi bakterileri de öldürüyor. Keza çocuklara da bunları kullandırmayın. İleride çocuklarda otoimmün bir sürü hastalık oluyor. Bu nedenle zufa dediğimiz bir şey var. Zufa bitkisi. Bitki. Bakın, hatta şu ürünümüzün içerisinde var. Hemen ben şöyle Bu bizim uzanayım göstereyim. Bağırsak problemleri olan hastalarımız Zufa için. Plus, Evet. Gusto arı ürünlerinden değil mi? İçerisinde olmadık şey yok. Biz Çiçek zaten balı var, zufa otu var gördüğüm. diğer bitkileri de Arı sayıyorsunuz. ekmeği var. O da probiyotik Ondan olsun sonra diye. propolis var. Evet, yine propolis var. Sizin hep anlattıklarınız var. Nane yağı var. Evet. Ne yapıyor O bu? da mideyi rahatlatsın ki bağırsaklara mideden doğru bir enzim insin, safra olsun ki bağırsakları temizleyelim diye. Bir kaşık mı günde? Evet, günde bir kaşık tüketebilirler. Ama bunun dışında ben bu ürünü almıyorum. Zufa bitkisini hayatıma nasıl dahil edebilirim? Zufa bitkisini normal dışarıdan alıp çayını içebilirler. Biraz acı olduğu için biz böyle balla karıştırdık, içerisine propolis koyduk, ara ekmeği koyduk ki probiyotik ve prebiyotik miktarını artıralım. Çünkü ara ekmeği biliyorsunuz ki doğal bir hem probiyotiktir hem de prebiyotiktir, hem de demiri yükseltir. Bu noktada ara ekmeği için de çok fazla teşekkür alıyoruz. Aynı üreme ürünlerimizde aldığımız gibi. Ne güzel ya. Demir oranlarım yükseldi diye bin şükür. Bu ürün zufa ve inanın ki zufayı hem bitki olarak, çay olarak tüketmek hem de karıştırarak balla veya diğer herhangi bir şeyle karıştırarak, toz hali de var çünkü, doğal antibiyotiktir. Yine propolis doğal antibiyotiktir. Yüksek doz kullanılırsa hem de vücutta defans oluşturur. Kötü hücrelere karşı da propolis bir korumadır. O yüzden kanser hastalarının çoğu da, dikkat edin, toz propolisi kullanırlar. Son soru demiştim ama arada kaynadı, bunu soracaktım. Bu kadar zamandır genetikle uğraşıp sizi en çok şaşırtan şey? Evet, östrojen seviyeleri. Kadınlardan örnek verelim mesela. Şimdi bunu geçen gün de konuştuk bu arada. Yine bu arada... Çok da eleştiri aldınız bu konuda. eleştiri aldık. Evet. Menopoz ve süreci hakkında. Kadınlar hormon kullanıyorlar. Şimdi doktorlar gidiyorlar, kan değerlerine bakıyorlar. Diyorlar ki östrojenin çekilmiş. Sonra diyorlar ki sana östrojen veya duruma göre progesteron başlayalım. Şimdi bu östrojenle progesteronu ya tatlı patatesten alıyorlar, ya soyadan alıyorlar, ya da attan alıyorlar. At hormonundan alıyorlar. Atın kendi yapısından, kanından, hormonundan alıyorlar. Şimdi bunun adına da biyoeşdeğer diyorlar. Bakın, biyoeşdeğer demek başlı başına suçtur. Çünkü biyoeşdeğer demek insan vücudundan üretilmiş, insanın kendi vücudunda üremiş, insan vücuduyla birebir aynı. Birebir eşdeğer, biyoyararlılığımı da aynı olan şeye denir. Şimdi ben bunların tüzüğünü biliyorum çünkü gıda tüzüğünü bildiğim için her şeyin tüzüğünü biliyorum, içeriğini biliyorum. Bir de senelerce hastanelerde çalıştık biz yani. Hani mevzu, bu hormonlar insan doğasına zarar veriyor. Siz kan değerleriyle östrojeni azmış, progesteronu çokmuş, biz bu hormonu verelim diyemezsiniz. Bunlar hormonları etkiliyor. Ben ne diyorum? Enzimler ve hormonlar bozulursa vücutta bütün devreler bozulur. Bu doğrudan insana zarar vermeye de girer. O zaman siz bana şunu söyleyin. Şimdi östrojene niye girdim? Çünkü benim en çok şaşırdığım şey östrojen. Çünkü ben genetik testlerde en çok menopoza girmiş ama östrojeni hala vücudunda olan kadınlar görüyorum. Bunun üzerinden anlatıyorum. Hormonlara ben, bakın, her şeyi göze alarak söylüyorum. Yine bir belayı göze alarak söylüyorum. Doğada her zaman diyorum, bu östrojenin yerine konulabilecek bir sürü şey var. Sizi şaşırtan ne östrojende? Östrojen miktarları kadınların vücudunda genel olarak zaten var. Bu kadınların çoğu menopoza yaşı geldiği için girmiyor.
Bu kadınlarda ya duygusal bir travma oluyor. Bu duygusal travma sonrası bu kadınlar menopoza giriyor. Ya da progesteron östrojen dengelerinde problem oluyor. Bu yüzden giriyor. Ya da beslenme ve yaşam tarzları bozuk olduğu için hala vücudunda östrojen devam edip de menopoza giren kadın sayısı veya premenopozda olan kadın sayısı o kadar fazla ki premenopozdayken hemen döndürüyoruz zaten. Hayat otu tohumları, makalar, bir sürü aslan pençeleri, bir sürü. Bizim Hayat Plus diye bir ürünümüz var. Bize gelen bu arada yorumları kadınlar kullandıktan sonra menopoz yangılarım durdu, depresyonum gitti, enerjim yükseldi diye gelen yorumları da biz hikayelerde paylaşıyoruz. Normal ana sayfada paylaşamıyoruz, biliyorsunuz ki yasak. Sağlık Bakanlığı'nın şeyi var, reklama girdiği için onu paylaşamıyoruz. Ama hikayelerde paylaşıyoruz. Biz doğadaki bitkilerle ve yaşamımızı değiştirerek bunu zaten önleyebiliriz. İnanın ki bitkilerle kişiler menopoz süreçlerini de doğru bir şekilde yönetebilir. Ne? Doğrudan hormona müdahale etmediği için bunlar da kişilerde yaşam konforu sağlayabilir. Yani ben hormon almak istemiyorum diyen de işin bu tarafından faydalanabilir. Niye söylüyorum? Sizlere bir şey olmuyor. Olan yayıncıya oluyor. Yok. İşte o yayını dinleyen bir işte İnanın kadın bize daha doğumcu çok diyor şey ki oluyor. Ferda Hanım diyor, diyetisyen hanım diyor. Ne kendi alanı bile değil diyor. Niye diyor konuşuyor diyor. Ben genetikçiyim. her lafı şeyden ortaya önce. koyayım da. Ben sadece bir diyetisyen Aynen. değilim. Ben Sonra- hem gıdacıyım. Evet, Sonra biliyorum. diyetisyenim. Sonra master ve doktorası genetik olan doçentliğini ve Ortalığı karıştırıyorum ben de şu an. profilinde, genetikten devam ettirmeye çalışan biriyim. Bunu söyleyen kişilerin benim kadar araştırması var mı? İnsan çalışması var mı? Ben biraz ufaktan ortalığı Evet, karıştırdım Bu ondan arada söyledim. biberin Latife yapıyorum. Evet tamam, şöyle bir şey var. Bir de bizim ülkemizde akademik sistemin de komple değişeceğini düşünüyorum ben. Biberin faydasını yazıp da prof olanlar lütfen benim gibi insan ve hücre çalışmaları yapan genetikçilere çok bulaşmasınlar. Dedi genetik diyetisyen Esra Şahin ağzına nasıl laf yapıyor görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Son söz. Bu arada yakında bir sağlık programıyla sizlerde olacağız. Sizlere bilgiler vereceğiz. En doğru doktorlarla, en doğru kişilerle sizlere doğru bir şekilde sağlık anlatacağız. Bin şükür ki bana bu fırsatı veren Rabbime diyeyim. Ben mesleğimde çok doygun bir noktadayım. Bin şükür hem genetik çalıştığım için hem arılarla iç içe olduğum için çok mutluyum. Çok sağ Esra olun. Şahin çok teşekkür Ben ederiz. Sağ olun teşekkür ederim. Doktor Esra Şahin diyerek kapatayım da. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.